Merhaba dostum, ben Matmela. Açık dünya oyunları deyince aklınıza ne gelir? Bir tane dünya olur, sizi o dünyaya atar. Siz de o dünyada karakterinizle istediğinizi yaparsınız. Genel olarak en kolay tabirle bu şekilde. İşte bugünkü listemizde de aynı bu mantıkla ilerleyen ama tabii mobil oyun olduğu için adamların yapacakları dünya sınırlı. O yüzden farklı fikirlerle harmanlanıp ufacık telefonlara bile sığacak ama oynarken de en iyi deneyimi sağlattıracak tam 8 tane mobil açık dünya oyunu var. İsterseniz daha da fazla beklemeyelim, hadi listeye geçelim. Evil Lands. İlk sıramızda bir MMORPG tarzına yakın bir tane oyun var. Hatta direkt öyle de diyebiliriz. Oyunda siz bir tane karakteri oluşturuyorsunuz. Savaşçı, suikastçı veya da büyücü gibi bir tane karakter oluşturuyorsunuz. Sonra sıfırdan bu karakterle başlayıp oyunun kocaman bir tane dünyası var. Orada yavaş yavaş gelişmeye çalışıyorsunuz. Ufaktan da bir arka planda bir hikaye var. Bunu öldür falan filan diyor işte. Öyle şeyler yapıyorsunuz. İsterseniz de onu yapmayıp sadece kendinizde kasılabiliyorsunuz. Aynı zamanda oyun online olduğu için diğer insanlarla sürekli etkileşim halindesiniz ve onlarla beraber yaratık öldürebiliyorsunuz, kasılabiliyorsunuz veya onlarla da savaşabiliyorsunuz. Oyunda Türkçe dil seçeneği var. Bu sayede çok rahat oynayabiliyorsunuz oyunu. Oyunun grafiklerine bakacak olursak zaten oyunun tasarımı da birazcık basit. Grafikler de yeni çağ oyunları gibi çok böyle üst düzey değil ama yine de idare ediyor yani. Oyunda savaş mekanikleri oldukça çeşitli ve güzel. Ayrıca oyunda skill ağacı gibi şeyler var. Altında bu skilllerinizi falan geliştirebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Bu sayede de size uzun vadeli bir oynayış sağlıyor. Oyunun sistem geliştirmelerine bakacak olursak orta sınıf ve üstü bütün telefonlarda rahat bir şekilde oynanabilir ve 1.5 GB'lik bir boyuta sahip. Bot World Adventure. Bu oyun çeşit botları tepeden yönettiğiniz ve onlarla savaştığınız büyük bir tane açık dünya oyunu. Oyunda öncelikle bir tane karakterle başlıyorsunuz. Ondan sonra o karakterle diğer insanlarla savaşarak o insanları ele geçirebiliyorsunuz veya da kendi botlarınızı falan üretebiliyorsunuz ve bu botlarla birlikte savaşıyorsunuz. Oyunun savaş sistemi de birazcık değişik. Bir tane yuvarlak alan var. İlk başta kendi botlarınızı rakibinize göre güzel yerlere koymaya çalışıyorsunuz. Bu arada 3 tane bot koyabiliyorsunuz. Ondan sonra bütün herkes savaşmaya başlıyor ve siz yandan skill'ler dolduktan sonra belli bir süreleri var. Onları da arada kullanabiliyorsunuz. Yani savaşlara sürekli bas vur değil de birazcık daha stratejik bir şekilde ilerliyor. Ayrıca oyunun ana teması da keşif. Yani oyunda hayvan gibi bir tane harita var ve haritanın her tarafında farklı şeyler var. Sürekli bir şeyleri keşfetmeye çalışıyorsunuz abi. Oyunun grafik yapısına bakacak olursak neredeyse tüm detayları en ince ayrıntısına kadar yapmışlar. Ayrıca gerek savaşlarda olsun gerekse karakterinizi yönettiğinizde olsun grafiklerin stilize olmasına rağmen hiçbir şey atlamayıp 10 numara bir iş çıkarmışlar. Oyunun sistem geliştirmelerine bakacak olursak da bu oyunu oynamanız için iyi sınıf bir tane telefon gerekiyor. Ayrıca da 680 MB'lik bir alan gerekiyor. Hadi diğer oyunumuza. The Legend of Neverland. Bu oyun bir tane anime kızını veya anime erkeğini yönettiğiniz hayvan gibi bir tane haritası olan ve bu haritada istediğiniz görevi yaptığınız, istediğiniz gibi takıldığınız, oradan buradan böyle meyve sebze toplayarak yemek bile yaptığınız, bunun gibi değişik craftlar yaptığınız, sürekli farklı bir etkinliğe katıldığınız ve sürekli eğlendiğiniz bir tane oyun. Oyunda diğer insanlarla beraber oynuyorsunuz ve aşağıda bir tane de chat sistemi var. Oradan onlarla konuşabiliyorsunuz ve oyunda bir yetenek ağacı var. Öyle bir yetenek ağacı ki karakterinizi mesela siz başta savaşçı mı seçtiniz? Ondan sonra büyücü yapabiliyorsunuz ve bunun gibi oldukça özgür bir şekilde oyunda takılabiliyorsunuz. Oyunda skill'lerde bir tane düz vuruş hariç 5 tane skill'iniz var. Bu skill'leri ve düz vuruşu kullanarak canavarları falan keserek hem karakterinizi geliştiriyorsunuz hem de eğleniyorsunuz. Oyun görsel olarak birazcık daha basite indirgenmiş. Genelde bu zaten günümüzdeki telefon oyunlarında çok oluyor. Çünkü grafikler göze bu şekilde daha güzel görünüyor ve ayrıca da daha düşük telefonlarda bile rahat bir şekilde kasmadan oynanabiliyor. Adamlar da bu yıl izlemiş, oldukça da güzel bir iş çıkarmışlar. Ayrıca harita ve grafiklerdeki detaylar 10 numara. Ve şunu söyleyeyim, oyunda görev sistemleri var. Oradan görevler alıp yeni şeyler falan da keşfedebiliyorsunuz. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak orta sınıf ve üstü telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve yaklaşık 2.6 GB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Car Parking Multiplayer. Bu oyun bir tane şehirde gezdiğiniz, kendi arabanızı aldığınız, o arabayı geliştirdiğiniz, o arabayı modifiye falan çektiğiniz ve şehir içindeki bazı görevleri falan yaparak paralar kazandığınız güzel bir araba simülasyon oyunu. Oyun multiplayer, yani diğer insanlarla beraber oynayabilirsiniz. Tabii bu oda sistemleri var. Bir odada 16 kişi falan kalıyor. Ayrıca da bir tane de chat sistemi var. Buradan da onlarla konuşabiliyorsunuz. Ve oyunda kendi arabanızı tasarlamanızı sağlayan bir sistem var abi. Arabanızı bildiğimiz gerçek arabalar kadar güzel modifiye edebiliyorsunuz. Sonra da o şehirlerde diğer insanlarla
arabayla beraber turluyorsunuz. Drift falan çekiyorsunuz. Görevleri falan yapıyorsunuz işte. Oyunun grafiklerine gelecek olursak grafikleri oldukça güzel. Özellikle arabanın içine kadar her şeyi çok detaylı yapmaları ve haritasının da geniş olmasına rağmen oldukça detaylı olması oldukça güzel. Ama araba oyunlarının özellikle olmazsa olmazı araba fiziği bu oyunda çok da yeterli değil. Yani çok da iyi olmasını beklerdim. Oyun çok fena oyun ama o çok da iyi değil. Yanlış anlamayın. İyi ama çok da iyi değil. Oyunun sistem gelişimlerine bakacak olursak bu oyunu rahat bir şekilde oynamanız için iyi sınıf bir tane telefonunuzun olması gerekiyor ve 1.1 GB'lık bir yerinizin olması gerekiyor. Hadi diğer oyunumuza. Oceanhorn. Bu oyun tepeden baktığınız bir tane karakteri yönettiğiniz bir macera oyunu diyebiliriz. Oyunda bir tane harita var. Bu harita böyle girintili çıkıntılı bir harita ama tabii oynaması kolay. Yani biraz daha düz alan yapmayalım da biraz daha şekilli mikul yapalım demişler adamlar. İşte bu haritada takılıyorsunuz. Gerekirse görevler falan alıyorsunuz. Altınları falan topluyorsunuz haritadaki. O altınlarla silah falan alabiliyorsunuz. Ve ayrıca haritada bazı NPC'ler var. Onlardan görev falan alarak ve o görevleri yaparak sürekli yeni şeyler keşfetmeye çalışıyorsunuz. Ve haritanın her yerine gizlenmiş ufak ufak detaylar var. Mesela sandıklar var, küçük küçük vazolar falan var. Gerek bunları kırarak gerekse canavarlara falan savaşarak sürekli bir şeyler keşfediyorsunuz yani. Ayrıca da oyunda sadece savaşlar değil oldukça fazla da bulmaca çeşitliliği var. Yani bazı görevlerde sadece savaşmıyorsunuz, gerekirse bazı bulmacaları falan da çözmeye çalışıyorsunuz. Oyunun grafik yapısına gelecek olursak grafik yapısı oldukça tatmin edici. Ayrıca tasarım olarak da dolu dolu bir görünüşe sahip. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak neredeyse bütün telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve 400 MB'lık bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Gangsta New Orleans. Bu oyun bildiğimiz GTA'nın çakması abi. Öncelikle oyunda hayvan gibi bir tane harita var. Cidden hayvan gibi. Bu ortada yapabileceğiniz bir sürü şeyler var. Gidip araba çalabiliyorsunuz. İnsanlarla dövüşebiliyorsunuz. Ayrıca haritadaki yerlerden arabayı satın alabiliyorsunuz. Yani galeri falan var. Silah falan da alabiliyorsunuz. Ve bunun gibi bir sürü etkinlik yapabileceğiniz onlarca yer var. Oralarda sürekli takılıyorsunuz. Haritalar sürekli gezebiliyorsunuz. Ve oyuna sürekli yeni etkinlikler geliyor ve bu etkinliklere katılarak sürekli eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Ayrıca oyunda çok ufaktan bir tane de hikaye var. Tabi bu hikayeye göre gitmek zorunda değilsiniz. İstediğiniz kafanıza göre yapabiliyorsunuz. Ve bu hikayeyle birlikte ilerleyen çete savaşlarına falan da katılarak aksiyon dolu zamanlar geçirebiliyorsunuz. Oyunun grafik yapısına gelecek olursak grafikleri ortalama diyebiliriz ki zaten bu kadar büyük bir haritaya bu kadar güzel grafikler koyarsan abi hiçbir telefonda oynayamazsın. O yüzden grafikleri birazcık daha düşük hem de eski bir oyun olmasına rağmen bu seviyede grafiklerin olması da oldukça iyi. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak neredeyse bütün telefonlarda rahat bir şekilde oynanabilir ve 1.3 GB'lık bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Arcane Legends. Bu oyun tepeden baktığınız bir tane MMORPG oyunu. Oyunun mantığı genel olarak diğer MMORPG oyunlarıyla aynı. Yani gidiyorsun canavar falan öldürüyorsun, item alıyorsun, itemini geliştiriyorsun. Bu şekilde skill olarak da 4 tane skilliniz var. Bir tane de düz vuruş skilliniz var. Ayrıca pet falan da besleyebiliyorsunuz. Onlarla da savaşa katılabiliyorsunuz. Oyunu diğer oyunlardan ayıran özellikler şimdi başlıyor abi. Oyun bir kere çok kalabalık bir oyun. Zaten eski bir oyun. Eskiden günümüze gelen bir sürü aktif kullanıcısı var ve bir sürü de yeni kullanıcı geliyor. Ve haritanın hayvan gibi olmasına rağmen neredeyse her yerde insanlarla karşılaşabiliyorsunuz ve onlarla aktif ticaret, aktif konuşma falan da yapabiliyorsunuz. Ayrıca oyunun market sistemi toplu bir market sistemi. Yani siz de markette bir şeyler satabiliyorsunuz veya bir şeyler alabiliyorsunuz. Ve mesela bir tane kılıcın gücü, mücü her şeyi farklı. Bu sayede her şeyi inceleyerek sürekli aktif olarak oyunu oynuyorsunuz. Oyunun grafik yapısına bakacak olursak oyunun grafik yapısı aslında bakarsak çok da güzel değil. Zaten biraz eski bir oyun. Biraz daha basit grafikli ama oldukça derin bir tane oyun. Oyunun sistem gelişimlerine bakacak olursak neredeyse bütün telefonlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve 170 MB'lık bir boyuta sahip. Hadi son oyunumuza. Chimera Land. Bu oyun bir MMORPG oyunu ama bildiğiniz MMORPG'leri unutun. Tamamen farklı. Öncelikle oyunda hayvan gibi bir dünya var abi. Yani başından sonuna bitiremeyeceğiniz diyeceğimiz bir tane dünya. Ya bitirirsiniz de bayağı bir saatler sürer işte. Harita haricinde oyunda diğer MMORPG oyunları gibi karakter sınıf seçmesi yok. Bu da ayrı bir olay. Karakterinizi yaratırken böyle bir tane yuvarlak var. Orayı çevirdikçe hayvanlardan hayvanlara geçiş yapıyor. Yani karakteriniz bir tane hayvan olabiliyor, insan olabiliyor. Evrimsel bir süreç gibi bir sürü değiştirebiliyorsunuz. Yani bir köpek balığı da olabiliyorsunuz, kartal da olabiliyorsunuz. Sonra karakterinizi seçtikten sonra oyunda etraftan bir şeyler toplamaya çalışıyorsunuz. Bu şeyleri topladıktan sonra kendinize silah falan yapıyorsunuz. Ayrıca etraftaki canavarlar falan var. Onları ele geçirebiliyorsunuz. Onlarla savaşabiliyorsunuz. Bunun gibi etrafta yapabileceğiniz onlarca şey var. Ayrıca karakterinizde yorgunluk, uyku gibi böyle temel şeyler var. O yüzden hem etraftan et falan topluyorsunuz, yemek buluyorsunuz. Hem kendinize böyle ev falan yapabiliyorsunuz. Oralarda uyuyorsunuz. Bunun gibi oyunun hayvan gibi dünyasında adeta yaşıyorsunuz. Ayrıca oyunun haritası sadece dünyayla da kalmış değil. Uçan yaratıklar var. Onları falan alırsanız oyunda uzaylara kadar
kadar çıkabiliyorsunuz. Ve bu arada oyunda sadece bir tane skill'e odaklanmış gibi bir şey düşünmeyin. Karakteriniz belli bir yerde silah kullanabiliyor, belli bir yerde yumruklarla savaşabiliyor, belli bir yerde başka bir şeyle savaşabiliyor. Yani karakteriniz bir insan gibi abi. Eline bazen silah alıyor, bazen yumruk atıyor, bazen geliyor başka bir silah alıyor, kılıç falan alıyor. Hepsiyle savaşabiliyorsunuz abi. Oyunun grafik yapısına gelecek olursak grafikleri muhteşem. Cidden gerek o çimlerin falan sallanışı, gerek o hayvan gibi haritanın görsellendirişi hepsi 10 numara 5 yıldız. Oyunun sistem geliştirmelerine gelecek olursak oyunu rahat bir şekilde oynayabilmeniz için iyi sınıf bir tane telefonunuzun olması gerekiyor ve boyut olarak da 3.5 GB'lik bir boyuta sahip. Ve arkadaşlar videonun yavaştan sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır ve kendinize güzel bir tane oyun bulmuşsunuzdur. Ve isterseniz kanalıma girip diğer videoları da inceleyebilirsiniz. Orada da bunun gibi onlarca liste var ve onlarcası da gelecek. Ve yeni listelerden de haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Neyse bana yol göründü artık. Ben yavaştan kaçayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.